Herkese merhaba. Bu videomuzda JavaScript dizi yani array konusunu inceleyeceğiz. Diziler aynı türden ve birden fazla veriyi tutmak için, depolamak için kullanılan yapılardır. Dizi içerisindeki her nesneye öğe ya da öğe ya da eleman denir. Ve farklı tipte veriler tutabilirler ve bunları sıralı bir şekilde tutabilirler arkadaşlar. Dizi oluşturma şeklimize bakalım. Bar array. Dizi köşeli parantezle oluştururuz arkadaşlar ve içerisine elemanlarımızı yazarız ya da daha sonra ekleyebiliriz. Bunları da nasıl ekleyeceğimizi de dizi metodlarına baktığımız zaman göreceğiz. Konsola yazdıralım. 1, 2, 3 şeklinde. Diziler sıralı şekilde tutar demiştik. Bu da şu demek. Birinci eleman sıfırdan başlar. İndeksleri vardır bunların arkadaşlar. Sıfırdan başlar ve artarak ilerler. Dizimiz 3 eleman içeriyor. 0, 1 ve 2 şeklinde bu elemanlara da tek tek ulaşabiliriz. Şimdi bunu görelim. Array yine köşeli parantez ile bizim dizimizin tutulduğu değişkenin yanına köşeli parantezle sıfırıncısını göster diyoruz. Bakın 1. Sıfırıncısı 1 olarak görünüyor. Devam edelim. 1 ve 2. Hepsini bu şekilde gösterdi. Peki 3 dersem ne olur? Görelim. Undefined gördüğünüz gibi tanımsız yani üçüncü nesnemiz daha doğrusu dördüncü ama indeks olarak üçüncü elemanımız olmadığı için undefined şeklinde bir çıktı alıyoruz. Dizilerin içerisine eleman ekleyebiliriz, çıkartabiliriz ya da belirli bir indeks aralığını silebiliriz ya da belirli bir indeksten sonra yeni elemanlar ekleyebiliriz. Bunları dizinin metodları ile yapabiliyoruz arkadaşlar. Dizi metodları şu constructor üzerinden gidersek burada birçok metodu var arkadaşlar. Hepsini tek tek bakabileceğiz mi? Emin değilim ama en çok kullandıklarımız özellikle bir sonraki videoda olacak büyük ihtimalle göreceğiz. Bu gördüğünüz metodlarla az önce bahsettiğim dizi üzerinde birçok işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. Stringlerle ilgili videoda bahsetmiştik. String ifadeler de aslında karakter dizisidir demiştik. Dizilerden bahsederken string ile ilgili de biraz konuşmakta fayda var. MyString console log MyString bu bir karakter dizisidir demiştik. Her bir karakter dizinin bir elemanı aslında. Burada buna dizi gibi davrandığımızda sıfırıncı elemanı göster dediğimizde gördüğünüz gibi L harfini bize gösteriyor. Ve tabii yine indeks sıfırdan başlar. Dizi diyorsak indeks mutlaka sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Mesela ikinci elemanını görelim. R. Yani şu. 0, 1 ve ikinci eleman. Bize ikinci elemanını gösterdi. Dizilerde, pardon, string ifadelerde karakter dizisidir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Dizilerin ayrıca uzunlukları vardır. Zaten bu indeks ile uzunlukları birbiriyle ilişkili. Şurayı, şu konsollara daha doğrusu yorum satırı yapalım. Console log array dizimizin length'i yani uzunluğu kaç tane eleman olduğunu bize gösterdi. 3 elemanı var. Aynı şeyi string içinde yapabiliriz arkadaşlar. String length'i 5 dedi. 5 karakterden oluştuğunu bize söylüyor. İndeksle bu length'in arasında ilişki var demiştik. Nasıl bir ilişki var? Sıfırdan başlıyor. 3 tane elemanı varsa
0, 1, 2 şeklinde ancak bunun elemanlarını görüntüleyebilirim. Bu şekilde bir ilişkiden bahsedebiliriz arkadaşlar. Dizilerin içerisinde sadece primitif tipler yani sayı ya da string ifadeler olmaz. Dizi içerisinde diziler, örneğin şurada gösterelim. Yanlış oldu, pardon. Dizi içerisinde bir başka dizi olabilir. Hatta bu dizinin elemanları da birbirinden farklı olabilir. Console log array dediğimizde bakın bize bizim dizimizi yani array'i gösteriyor. İçerisinde 2 tane dizi var ve bu dizilerin 3'er elemanı varmış. Daha bir tanesini 2 yapalım. Farklılık olsun. Birisinin 2 elemanı var, ilki. Diğerinin 3 elemanı varmış. İçini açtığımızda ilk eleman 1 ve 2 elemanlarını tutan bir başka dizi. İkincisi ise A, 2 ve true yani boolean bir değer tutan bir başka dizi arkadaşlar. Bunu dizinin içerisine ayrıca objeler de olabilir demiştik. Yani var array 1 diyelim ona da. Hatta şöyle yapalım. Yeni bir dizi oluşturmadan. Buraya bir tane de obje ekleyelim. A, 1 olsun. Lorem. Nixon diyelim. Bakın burada da bir obje. Şimdi ekledik bunu gördüğünüz gibi. Burada da bir obje olduğunu söylüyor. Açtığımız zaman objemizi de görebiliyoruz. Bu da dizimiz. Dizimizin içerisindeki diğer dizi ve obje ve onların içerisindekiler burada görünüyor. Yani dizi içerisinde illa string, boolean, number gibi primitif tipler değil, değerler değil, referans tipinde başka şeyler de, objeler de olabilir. Şimdi referans tipi dedik, bunu birazcık anlatacağım. Array ve obje bir sonraki konumuz olacak dizi metodlarından sonra. Referans tipindedir arkadaşlar. Biraz bundan bahsedelim. Şimdi daha önce constant'tan bahsetmiştik hatırlarsanız. Bu değişken oluşturmak için bir anahtar kelime. Console log array diyelim. Bakın değişkenin içi boş bir dizi. Constant'ı değiştirmeye çalıştığımız zaman array eşittir örneğin 1 diyelim. Bakın bize hata veriyor. Bunu değiştiremiyoruz. Çünkü constant diyor. Değiştirilemez. Ancak referans olursa eğer tekrar edelim hatta. Şurada constant my string eşittir 1 diyelim. My string eşittir 2 dediğimde şurayı yoğunlaştır yapalım. Primitif tipte olsa yine değiştiremiyoruz. Referans tip olduğunda da yine değiştiremiyoruz. Ama neyi değiştiremiyoruz? Bunu constant ve let'ten ve var'dan bahsederken söylemiştik. Değişkeni tamamen değiştiremiyoruz. Tipini de değiştiremiyoruz diyebiliriz aslında. Ancak bir referans obje ise, referans türünde bir veri ise bunun içeriğini değiştirebiliriz. Bakın şurada array eşittir 1 dedim. Konsol burası çalıştı ancak değişkeni değiştirmeme, içeriğini değiştirmeme, daha doğrusu tamamen değiştirmeme izin vermedi. Ancak burada array nokta push yani array'in içerisine bir tane nesne ekliyorum. Bakın bunu yapmama izin verdi. İşte referans dediğimiz, referans türünde dediğimiz o şeyler bunlar. Objeler, veri türleri bunlar. İçeriğini değiştirebilirim. Ancak tipini değiştiremem. Peki referans olduğunu nereden anlıyoruz? Şöyle yapalım. Bir başka değişken oluşturalım. Array 1 eşittir array. Console log
array 1. Bakın ikisinin de içeriği 1. Yani buradaki, şurada değiştirdiğim array'i alıp kopya olarak array 1'e atadı. Array'in içerisi değiştiği an otomatikman array 1'in de içerisi değişecek. Yani referans olarak bu array'in içeriğini alıp array 1'e eşitledik. Şimdi şurada mesela buraya da 2 diyelim. Pardon, şunu da tekrar yazdıralım. Array 1 ve array. Bakın ikisinin de içeriği aynı. Anlatabiliyor muyum? Ben burada geldim array'in içerisine sadece. Yani ilk değişkenin içerisine bir öğe ya da eleman ekledim. Ancak ikisinin de içeriği aynı. İşte referans olduğu için yani array'in referansını alıp array 1'e verdiği için JavaScript'te buradaki değişiklik otomatikman array 1'e de yansıyor. Çünkü bunun referansı. Array böyle. Obje de böyledir arkadaşlar. Objeden bahsettiğimiz zaman bu konuyu da tekrardan inceleyeceğiz. Tabii bu şekilde davranmasını istemediğimiz durumlar da olabilir. Yani ben bunu değiştirdiğim zaman şunun içeriği de değişmesin. Bu konu mutable ve immutable dediğimiz bir başka başlığın altında inceleyeceğiz bunu. Orası farklı bir yer. Ve genelde de zaten yapmamız gereken e, şu anda mutable bir değişkendir bu. Yani içeriği değiştirilebilir. İstediğimiz şey şunu immutable yapmak. Yani array değiştiği zaman array 1'in içeriği değişmesin. Genelde de böyle kullanırız. Bunu da ayrıca inceleyeceğiz. Bunun da yöntemi var arkadaşlar. Diziyle ilgili söyleyeceklerim başlangıç olarak bu kadar. Bir sonraki videoda metodlarının bir kısmını inceleyeceğiz. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.